Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Bu videoda ilişkiler konusunda birkaç soru, aslında çok soru soruldu. Ben de soruları derledim, toparladım. Sanırım birkaç video arka arkaya yine yapmam gerekecek. Bakalım. Şimdi önce soruları okuyup sonra cevapları anlatacağım. Çünkü gerçekten aynı konuda çözüm isteyen çok insan var. Bu soruların cevaplarının hepinize ulaşmasını istedim. İlk soruyu okuyorum. Şimdiye kadarki ilişkilerimde hep terk edildim. Şu an yeni bir ilişkiye başladım ve yine aynı sonu yaşamak istemiyorum. Sevgilimi kendime bağlamak istiyorum. Bunun bir yolu var mı diye sormuşlar. Önce şunu söylemeliyim. Terk edilme konusu şununla alakalı. İçinizde terk edilme korkusu varsa hep terk edilirsiniz. Önce benim bu korkum ne zaman başladı onu bulmanız lazım. Yani ilk terk edilme ilişkisine gidip onun oradaki hissettiğiniz korkuyu çözmeniz lazım. Bu ilk sevgiliniz olabilir, bir ortaokul, lise yılları olabilir. O yıllarda başınıza gelmiş böyle hoşlandığınız birinin sizden hoşlanmaması ya da başlamış bir ilişkinin aniden bitmesi olabilir. Hatta ilkokul ve yuva yıllarına bile bakmanızı tavsiye ederim ben. Çünkü o zamanlarda daha böyle kalbimiz ilk defa karşı cinsi tanıyor, bir şeyler hissediyoruz böyle. Kendi kendimize işte beni bir seven var diyoruz. Sonra pat diye o kişi bir şekilde gidince terk edildim duygusuna kapılıyoruz. Ve bu daha sonraki ilişkilerimde hep terk edileceğim korkusunu getirir bize. Bu konuda şuna da bakmanız gerek. Çok çok önemli. Hatta en önemli olan kısım bu. Babayla olan ilişkiniz neydi? Baba sizi terk ettiyse eğer mutlaka hep ilişkilerimde terk edilme sorunu yaşayacağım demektir maalesef. Çünkü karşı cinsle olan ilk ilişkim babayla olan duygusal ilişkimle başlar benim. Yani ilk karşı cinsi orada tanırım ve onunla olan ilişkimin nasıl geliştiği sonraki karşı cinsle olan ilişkilerimi kesinlikle çok çok etkiler. Şimdi erkeği ne bağlar? Onu aslında bağlayan şeylerden bir tanesi sizi kaybedeceği korkusunu hissetmesi. Yani ilişki boyunca hiçbir zaman, bunu daha önce de çok çok anlattım ama ona ben cepteyim duygusunu vermeyin. Kendinizi paspas yapmayın, değersizleştirmeyin. Çok fazla mesaj atmayın mesela. Bunu hep söylüyorum. Diyorum ki ilişki dans gibidir. Bir adım o atacak, bir adım siz atacaksınız ve bu şekilde keyifle ilerleyecek. Ama maalesef çoğu danışanım arıyorlar, soruyorlar, veriyorlar, fedakarlık yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki ben bu ilişki için her şeyi yaptım, adam gitti. Adam siz çok fazla yaptığınız için gidiyor. Yani lütfen bunu fark edin. Gerçekten şunu vermelisiniz karşı tarafı. Onu merkeze koymayacaksınız. Merkezde her zaman siz olacaksınız. Ve adam baktığında diyecek ya bu kadının bir hayatı var. Kendi ayakları üzerinde duruyor. Kendi arkadaşları var, sosyal yaşamı var. İşte ne bileyim hobileri var, uğraştığı bir işi var. Yani bensiz de yaşamını sürdürebiliyor. Ama biz çok büyük bir yanlışı şöyle yapıyoruz. İşte uzun zamandır sevilmedim, hayatıma da birisi geldi, ona tutunuyorum böyle. Beni kurtarıcı gibi görüyorum ve tamam artık biz çok mutlu olacağız diyorum. O zaman ne yapıyorsunuz? Onu merkeze koyuyorsunuz ve hayat onun etrafında dönmeye başlıyor. Halbuki bu o adamı da sıkar, boğar ve derken bu kızım benden başka yapacak iş yok mu ya yani hani bu hissi düşünsenize, birisi size bu kadar yapışsa 24 saat aramalar, sormalar, mesajlar, bütün günü beraber geçirmeler, yani bu çok fazla vıcık vıcık bir ilişki olur ve erkekler bundan hoşlanmıyorlar. Yani mesafe demeyeyim ama hani baktığında ben gitsem ölmez duygusunu verin. Halbuki kadınlar da tamamen yanlış. Biz o kadar çok seviyoruz ki bizim sevme kapasitemiz daha büyük, öyle söyleyeyim. O kadar çok seviyoruz ki bunu karşıya böyle olduğu gibi akıtmak istiyoruz. Fakat akıttığımızda adamı o sevgiyle boğuyoruz yani. Bu yüzden her zaman hayatımda olman beni çok iyi hissettiriyor. Seninle çok mutluyum ama gidersen de ölmem. Yani bu duyguyu hissettiği zaman adam sizi kaybetme korkusunu hisseder ve bu da ilişkide size olan ilgisinin devam etmesini sağlar. Web sitemde Kaçan Kovalanır diye bir yazı var. Onu okursanız orada anlattığım ilişkinin düzgün bir şekilde nasıl ilerleyeceğini ve maalesef bu kaçan kovalanır meselesi yüzyıllardır hiç değişmedi. Yani biraz kaçmayı bilmeniz gerekiyor. O yazıyı okumanızı tavsiye ediyorum. Bir de tabii ki her zaman söylüyorum, ilk geceden yatağa atlamayın lütfen. Şu cinsellik konusunu biraz öteleyin. Çünkü erkekler genellikle cinsel bir amaçla hareket ediyorlar. Yani bunu kadınların çoğu biliyor ve o size doğru bir atak yaptığında siz de hemen o atağa cevap verdiğinizde hiçbir değeriniz kalmıyor. O zaman
Onların çoğunun yaşam tarzı, çoğunun diyorum, arada tabii ki öyle olmayanlar da var ama her çiçekten biraz bal alayım üzerine kurulu. Ve ne oluyor? Siz o çiçeklerden biri olmuş oluyorsunuz. Adam çekiyor gidiyor. O tamam, bunun da tadına baktım. Şimdi öbür çiçeğe geçeyim diyor. Siz kendinizi değersizleştirmiş olduğunuzla kalıyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. Eğer bu niyetle yaklaşan bir adam varsa ona deyin ki ben şu anda bu konulara girmek istemiyorum. Çok erken. Ben bu tarz biri değilim. O da gidiyorsa gitsin lütfen. Ona da izin verin. Yani zaten bu tarz adamları hayatımızda niye isteyelim ki? Hani gelen adamın düzgün olup olmadığı için de bir testtir bu aslında. Bunu lütfen yapın. Bir de erkek nasıl ilişkiye bağlanır diye çok sık soruyorlar. Şimdi ilişkinin en başında ilişkiye kendinizi hemen kaptırmayıp biraz onun sizi tavlaması için zaman bırakmanız gerekiyor. Bunu daha önce de söyledim. Erkekler avcıdırlar ve avcı olmayı severler. Yani o kadını tavlamak için bir şeyler yapmak, bir şeyler düşünmek, hani kendisini ortaya sermek, gösterişlerini yapmak, marifetlerini sergilemek, bütün bunlar için ona izin verip zaman tanımanız gerekiyor. O zaman ben bu kadını tavladım diye düşünecek ve hani siz daha zor elde edilmiş bir insan olacaksınız ve zor elde edilmiş her şey çok kıymetlidir. Lütfen bunu düşünün. Ya bunun üzerinde çok iyi durmanızı istiyorum. Erkeğin ilişkiye bağlanmasını sağlayacak birkaç konu daha var. Bunlardan bir tanesi mesela onun daha önce hiçbir kimseyle yapmadığı, hiçbir beraber olduğu kadınla yapmadığı bir şeyi onunla birlikte yaparsanız onun aklına daha çok girmiş oluyorsunuz. Size daha çok bağlanıyor, öyle söyleyeyim. Bilmiyorum, mesela maça gitmeyi seven bir adamla tutup maça giderseniz, hani çoğu kadın maça gitmeyi sevmez ya da diyelim ki evde izleyeceksiniz ama onunla birlikte oturup izlerseniz o zaman şöyle düşünüyor. Vay be, ben bunu daha önce hiç kimseyle yapmamıştım. Bu kadın benimle oturup maç seyrediyor mesela. Size daha çok bağlanmasını sağlıyor. Bir başka konu da şu. Biraz pohpohlanmayı seviyorlar. Yani aslında her insan sever ama erkekler biraz daha fazla seviyorlar. Ona bir şekilde size yardımcı olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Mesela size bir konu için bir fikir verdi diyelim. İşte bunu hiç düşünmemiştim. Gerçekten kimsenin aklına gelmeyecek bir şey. Ne kadar güzel düşündün. Bu fikrinden çok faydalandım gibi bir şekilde onu böyle çok da çaktırmadan, tabii ki gerçekçi de olsun. Yani birçok kadın da diyor ki ben oyunlar yapmak istemiyorum Özlem Hanım. Oyunlar yapmayın. Sadece gerçeği birazcık süsleyerek değiştiriyoruz. Onu birazcık bu konuda pohpohlarsanız o da sizinle daha çok kalacaktır. Yani size daha kendini yakın hissedecektir. Öyle söyleyeyim. Bir konu daha var. Erkeği geliştirmek. Onlar biliyorsunuz daha hem yüzeysel varlıklar ve hani biz çok daha böyle didikliyoruz her şeyi. Araştırıyoruz. Orada o varmış, burada bu varmış. İşte en ufak şeyi bile birbirimizle paylaşıyoruz falan. Hayat hakkında daha çok sanki becerikliyiz diyeceğim. Onların hayatına bu konuda, herhangi bir konuda katkı sağladığınızda, onun gelişimini sağladığınızda o size daha çok bağlanacak. Bu ne olabilir? Mesela kitap okumayı seven bir erkek arkadaşınız var diyelim. Onunla birlikte bir kitap kulübüne yazılmak olabilir. O kitap kulübüne gidip oradaki tartışmalara katılmak olabilir. Kitap paylaşımları yapmak olabilir. Ya da işte sporcu bir adamı seviyorsunuz diyelim. Birlikte onu tenis kulübüne yazdırmak olabilir. İşte trekking turları bulmak olabilir. Yani o zaman adam şöyle düşünüyor. Bu kadın ne kadar güzel bir kadın. Beni geliştiriyor, beni destekliyor. Benim hobilerim konusunda bile bana yardımcı oluyor. Ve bu da size daha çok bağlanmasını sağlıyor. İşte bugünlük bu kadar olsun. Sorulara cevaplar konusuna devam edeceğim. Hepiniz sevgiyle kalın, sevgide kalın. Hoşça kalın.